Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu anda neredeyiz? Şu anda odamdayız. Yurt odamdayız. Birçok grupta, birçok yerde yeni Erasmus öğrencileri geleceği için çok fazla soru dönüyor. İşte Polonya'da veya benim yaşadığım Lodz'da, Łódź'ta yurtlar nasıl? e, Normal bir yurt mesela. Anlatabiliyor muyum? Yurtlar nasıl, fiyatları nasıl, oda nasıl, işte ranzalı mı, normal mi, buzdolabı var mı, işte tuvaletler, banyolar nasıl, bir sürü soru geliyor. Ben de bu sorulara toptan bir cevap vermek için kendi yurt odamı ve bir arkadaşımın yurt odasını göstereceğim. İki çeşit yurt odası var burada. Şu anda bizim yurdumuz, şuraya adresini de bırakacağım yurt odamın. Eğer herhangi bir arkadaşımız merak ediyorsa aynı yurtta mı kalıyoruz diye. Ben şu anda 5. yurtta kalıyorum. İki tane 5. yurt var. Ben Lodz şehrinde okuyorum. Polonya'nın Łódź şehri var şu an hemen altında. Haritadan göstereceğim yerini. Eğer buraya gelecek arkadaşlarım varsa buradaki birçok yurt hakkında bilgi vereceğim size ve kendi yurdumu da göstereceğim zaten. Yaklaşık olarak 13-14 tane yurt var burada Łódź şehrinde ve en kötülerinden bir tanesi bizim yurdumuz maalesef ki. Çünkü şartlara göre çok kötü. Şimdi birazdan olayı göstereceğim zaten. Gösterirken de anlatacağım size. Öncelikle size şöyle bir anahtar verecekler arkadaşlar. Üzerinde oda numaranızın yazdığı 408 numara mesela benim odam. Böyle bir anahtar verecekler. Bu yurt için konuşuyorum. Bazı yurtlarda giriş kartı vesaire de veriyorlar ama bizimki o kadar gelişmiş bir yurt olmadığı için sadece anahtar veriyorlar. Bu anahtarla istediğiniz zaman, istediğiniz saatte yurda giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Öyle bir hakkınız var. Burada yurtlarda giriş çıkış saati yok. Giriş çıkışta problem yok. O yüzden herhangi bir sorun olmuyor. İstediğiniz zaman bu anahtarla kapıyı açıp girebiliyorsunuz. Tabii ki oda arkadaşınızı rahatsız etmeden. Öncelikle odamız birazcık kirli. Şu anda oda arkadaşım olmadığı için en toplu olduğu hal bu hal. Göstereceğim en toplu hal. Şöyle başlıyoruz. Evet, öncelikle bu kapıdan giriyoruz. Böyle bir giriş kapımız var. Bu kapıdan girip sola dönünce selam, merhaba. Burada bir tane el yıkamak için lavabomuz var. Yanında dolaplar vesaire var eşya koymak için. Arkamıza döndükten sonra dolaplarımız var tekrardan. Benim kullanmadığım ama oda arkadaşımın sık sık kullandığı tabak, çanak eşyalarını koymak için kullandığı yer var. Daha sonra küçük bir yerimiz daha var. Burayı da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Aşağıda ayakkabılarımız var. Sonra odanın içine geliyoruz. İki tane yatağımız var. Bir tane ortak kullanıma masamız var. Gayet büyük. Orayı ben işgal etmiş durumdayım. Her şeyim orada. Yataklar da geniş. İdare eder yani. Yatakların karşısında giysi dolaplarımız var. Biraz küçük ama idare etmeye çalışıyoruz. Sol taraf benim, sağ taraf dolu arkadaşımın. Evet, görüyorsunuz daha sonra çalışma masalarımız var. Buzdolabını niye açtığım hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, kaptırdım kendimi. Neyse, büyük bir artı bizim için. Çalışma masası gayet kullanışlı. Büyük bir çalışma masamız var. İşte odamız bu şekilde. Evet, videoda gösterdiğim gibi oda bu şekilde. Bizim odamız birazcık dar çünkü yataklarımız ranza değil. Normalde ranza olan odalar daha geniş oluyor. Ama biz daha dar bir alanda yaşıyoruz ama yetiyor çünkü neden? En azından ranzada yatmıyoruz. Yatağımız biraz daha geniş. Videoda anlattığım gibi benim için yeterli bir yer. Tek sıkıntısı, bu yurdun tek sıkıntısı birazdan göstereceğim tuvalet banyosu. Neden? Çünkü kata ortak olarak kullanıyoruz tuvaleti banyoyu. Yani 80 kişi var şu anda bir katta. 4 tane tuvalet bir tarafta, 4 tane tuvalet bir tarafta. 4 tane banyo bir tarafta, 4 tane banyo bir tarafta. Yani toplam 8 tuvalet, 8 banyoyu 80 kişi kullanıyoruz. Çoğu zaman kirli oluyor ama her gün sabah gelip temizleyen insanlar oluyor bunları. Çok fazla kirli görmüyorsunuz. Tabii günün geç saatlerinde işte akşam 6-7'den sonra temizlenmediği için gayet kirli olarak görebileceğiniz birçok tuvalet oluyor. Yani lanet olsun diyebileceğiniz kadar kirli görebiliyorsunuz. Hatta açıklama yapmayacağım daha fazla, işte hayal gücünüzü çalıştırın arkadaşlar. Ve dolaplar da gayet geniş. Mesela burada arkadaşımın dolabı var, burada benim dolabım var. İşte dolapları açtığımız zaman yeterince geniş olduğunu, birçok şeyin sığabildiğini görüyorsunuz.
Çok fazla kullanmıyorum zaten burayı. Sadece özel eşyalarımı vesaire kullanıyorum. Bu odanın tek avantajı benim için ve birçok arkadaşım için şu arkadaş. Gerçekten bu benim hayatımı çok kez kurtardı. Buzdolabı. Buzdolabı birçok odada yok. Buzdolabı olan odalar gerçekten şanslı. Çünkü eğer buzdolabınız yoksa, yazın geliyorsanız hatta, kışın bile olsa, yani etleriniz olsun, yemekleriniz olsun bozulacaksa dışarı koyuyorsunuz. Dışarıda da kargalar geliyor. Onu mundar ediyor. Yiyor veya yere atıyor, düşürüyor. Bir şekilde yiyemiyorsunuz. Bir şekilde yok oluyor. Hiç oluyor sizin yemeğiniz. O yüzden buzdolabı olan odada yaşamanız gerçekten çok büyük avantaj. Aynı şekilde ranzasız bir odada yaşamak, yani böyle bir odada yaşamak da çok büyük bir avantaj. Onun dışında söyleyebileceğim başka ne var? Birazdan banyoyu, tuvaleti, mutfağı göstereceğim. Mutfak bir tane var her katta. Ortak kullanılıyor. Orası da bazen çok kirli olabiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Alışmak durumundasınız. Bahsedeceğim bir sonraki mevzu ise şu. Yurda gelirken nevresim takımınızı getirebilirsiniz. Getirmenize gerek de olmayabilir. Çünkü nevresim takımı veriyorlar ama ben güvenmediğim için kendi getirdiğim nevresim takımımı serdim. Nevresim takımımı kullanıyorum. Eğer güvenmiyorsanız kendi nevresim takımınızı getirebilirsiniz. Çok fazla yer kaplamıyor zaten bavulda. İçiniz rahat olur en azından. Onun dışında yurda gelirken getirmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de Ethernet kablosu. Eğer burada Wi-Fi kullanmak isterseniz, yurdun internetini kullanmak isterseniz sadece bu yurt için geçerli olmak kaydıyla buraya 60 zloty gibi bir para vermek durumundasınız. Bir kerelik 60 zloty veriyorsunuz. Sizin bilgisayarınıza buranın interneti tanımlanıyor ve siz de Ethernet kablosuyla, unutmayın Ethernet kablosu olmazsa buradan almak zorundasınız. Buradakiler de pahalı oluyor. Türkiye'den ucuza alın gelin, burada kullanın. Ethernet kablosu, fotoğrafını koyacağım buraya. Ondan alın. Ve ben internet kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Çünkü Orange Flex hattı kullanıyorum. Bunu başka bir videomda bahsettim. En önemli olan uygulamalar, buraya gelmeden önce indirmeniz gereken uygulamalar kısmında bahsettim. O videoyu da izlerseniz eğer anlatacağım olayı şimdi anlarsınız zaten. Orange Flex hattı kullanıyorum ve en ucuz paketinde bile 30 GB internet var. Ben 2 üst paketini kullanıyorum. 80-85 GB internetim oluyor. Onu da bilgisayarıma bağlıyorum. Yeterli oluyor. O yüzden buraya fazla para vermek istemedim. Sizin düşünceniz tabii ki. Oyun oynuyorsunuzdur, ping girmesini istiyorsunuzdur, oyun oynayacaksınızdır ki buraya gelince oyun oynamazsınız diye düşünüyorum. Çok fazla yapılacak şey var çünkü. Size kalmış. Ethernet kablosu alırsanız, 60 zloty verirseniz burada internete bağlı kalabilirsiniz. Onun dışında şimdi tuvalet ve banyoya geçeceğiz birazdan. Tuvalet ve banyoyu göstereceğim sizlere. Ve şunu da unutmayalım. Yurda gelmeden önce kesinlikle yanınızda en az 1000 zloty para olsun. Yani 2000 zloty olsun hatta. Çünkü 1000 zloty gelince burada japkalar var. Japkalara depozit olarak ödüyorsunuz. 1000 zloty depozito veriyorsunuz buraya. Sonra da 500 zloty ilk ayın parasını veriyorsunuz. Yani 1500 zloty bir anda silin kafanızdan. En az 1500-2000 zloty yanınızda para olsun. Euro olarak getirin paranızı veya nasıl isterseniz o euroyu bir şekilde burada bozdurun. Ve elinizde 2000 zloty kadar paranız olsun. Bu da benden bir trik. Evet, şimdi banyo tuvalete geçiyoruz. Geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Eğer aklınızda bir soru varsa, yurtla alakalı olsun, Erasmus'la alakalı olsun, istediğiniz her zaman her şekilde bana Instagram'dan veyahut da YouTube yorumlarından ulaşabilirsiniz. Size elimden geldiğince her şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi mutfak ve banyoya geçelim ama abone olun lütfen veya beğenin. Bu emeğimi karşılıksız bırakmayın arkadaşlar. Bye bye. Oscar. Yep. Dediğim gibi arkadaşlar böyle manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Bu en toplu hali. Bu şekilde söyleyebilirim. Chef Oscar is preparing dinner. Oscar. My eyes. Ya işte bu şekilde. Bu şekilde 4'er tane toplam 16 tane olacak şekilde şey var, ankastre var. Bu şekilde. Maksimum bir mutfak. Kitchen. Yep. Ne tekrar buraya göstermek istiyorum. Ve gördüğünüz arkadaşım şu anda bana yemek ısmarladı. Yemek verdi yani. Onu da paylaşmak istedim. Burada böyle güzel şeyler olabiliyor. Yapabiliyorsunuz yani. Evet, geldik şimdi tuvalete. 3 kapısı burada var. Bir tane kapı da yan tarafta var.
Evet, kapıyı açtığımız zaman şu an en temiz halini görüyorsunuz. Gerçekten çok temiz. Görebileceğiniz en temiz hali bu. Küçük küçük kirler var ama bunlar artık kir değil. Neler neler gördüm ben. Neyse, bu şekilde diğerini gösteremedim. Kapı kilitliydi. Belki birisi vardır içeride, bilmiyorum. Evet, banyoya geldik. 3 tane banyo var bu tarafta. Evet. Banyolar gayet geniş, idare eder. Çok kirli olduğu zaman hiç denk gelmedim. Her zaman standartta, normal yani. Ve buradaki bir diğer tuvaletimiz de bu şekilde. Gerçekten daracık bir yer, mezar gibi. Evet, bu odada arkadaşımın odası. Ranzalı bir oda göstermek istedim size. Buzdolabı da yok bu arada. Hem buzdolabı olmayan hem ranzalı bir oda. Biraz daha geniş ama yataklar ranza ve buzdolabı yok. Genişlik dışında başka hiçbir farklılık yok. Videonun kapanışını yapmamışım. Şu anda videonun kapanışını yapayım. Gösterdiğim ve anlattığım benim kendi odamdı, kendi yurdumdu. Diğer yurtlar hakkında bilgi almak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Birçok yurt hakkında az çok bilgim var. Yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında herhangi bir sorun olursa tekrar söylüyorum. Yorumlarda beni bulabilirsiniz. Yani Instagram'dan yazabilirsiniz. Her türlü size yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında like atıp abone olursanız da çok mutlu olabilirim yani. Her neyse, şu anda videoyu bitirip editleyip en yakın zamanda atmayı planlıyorum. Çünkü birçok arkadaşım bundan yararlansın istiyorum. En azından 5. yurtta kalmayacaklar bile veya başka bir yerde kalacaklar bile buradan faydalanabilir. Ben yardımcı olabilirim, anlatabilirim yani size. Bu şekilde söylüyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Bay bay.